Acaba burada çekeyim mi? Abi internet ya. Dur bakayım. Çekiyor herhalde. Bunun şeysi geliyor mu şarj. İdareli kullan. Oy, bunu oynattık yerinden ya. Depoyu fulle. Şimdi fulle bakayım ya. Aynen. Selamun aleyküm abi. Yayına hoş geldiniz. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Yayına hoş geldiniz abi. Nasılsınız? İyi misiniz? Güzel insanlar. Ben çok güzel bir yere geldim de. Ararız. Boş çıktı abi ya. 3-4 tane yer baktım. Boş çıktı. Aleykümselam abi, yayına hoş geldiniz. Aleykümselam, yayına hoş geldiniz. Abi ormanın kenarındayım. Çekmişim bir ormanın kenarına. Hem dinlenirim hem kamp yaparım. Hem de güzel bir hayat yaşarız. Yaşayalım bu hayatı. Aleykümselam abi, yayına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ses görüntü nasıl abi? Öncelikle onu bir sorayım. Ondan sonra yayına gelenler de güzel bir şekilde yayını beğenirse çok sevinirim. Define sohbetlerimiz sevildi. Define sohbetlerini yapıyoruz. Define macerası 61 Instagram adresinde. Galiba herkese o uygulama açık değil. Orada bir grup oluşturdum ben. Şu anda 132'ye yakın bir üyemiz var orada. Çoğunlukla onlarla beraber böyle sosyal hayatımı da falan paylaşırım orada. Videolar hakkında da bilgileri veririm orada. Bir de anketler yapıyoruz. Ne olarak canlı yayın yapalım, ne konuşalım, sohbet edelim. Yani define içinde nelere, sohbetlerde önem vermemiz lazım. Abi arıyoruz ama neye göre arıyoruz? Bunu ne şekilde gitmemiz lazım bunlara? Bunlar çok önemli bilgiler. Çok önemli şeyler. Aleykümselam abi, yayına hoş geldiniz. Ona göre biraz şey yapacağım ya. Bilgilendirme yapacağım. Çünkü ben de geldim. Şu an zaten bir bölgedeyim. Arama yapıyorum. Böyle internetin çekti güzel bir yere geleyim dedim de bir canlı yayın yapayım dedim. Telefonun da şarjı az. Aleykümselam abi, yayına hoş geldiniz. Aleykümselam, teşekkür ederim, yayına hoş geldiniz. Sorduğumuz ankette 4 tane şey sordum. Hani ne üzerinden yayın yapalım, bir de yayında neyi konuşalım? Hani sohbetimiz ne olsun? Orada çoğunluk sahipli defineler ve define cinleri. Bunların hakkında yayın yaparsan güzel olur, bilgileniriz dediler. Ben de dedim hani yayın yapalım. Sonuçta aleykümselam abi, yayına hoş geldiniz. Yayına katılan arkadaşlar, yayınımıza hoş geldi. Yayını beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Define cinleri, sahipli defineler, bunlar hakkında bilgileri vermeye çalışacağım. Biraz daha zaten toparlandık mı? Zaten yayınları ben kanalda bırakıyorum. Onu izleyen arkadaşlar sonradan bir de tekrar izleyebilir. Abi arıyoruz. arıyoruz ama bulamıyoruz abi. Her zaman da bulamıyoruz yani. Bazen es geçtiğimiz zamanlar oldu. Bugün mesela aşırı derecede yoruldum. 2 tane yere gittim abi. En sonki paylaştığım videodan bir kayalık gösterdiğim. O kayalığın altında boşluğu tespit ettik. Abi tespit ettik ama oraya girmek için büyük kayalıkları oradan çıkarmam lazım. Yani şimdi düşünüyorum, orayı biraz bekletsem mi, yoksa şimdi oraların araştırdığım bölgelerdeki yeri çoğunlukla yakaladığım zaman ben hemen yetkiliye devrederim abi. Ben arkasından bir de uğraşmak zorunda kalmarım. Çünkü o şekildeki kazılar zaman isteyen kazılar. Yani oraya şimdi yazısını çıkaracaksın, ondan sonra orayı kazımak için zaman şeysi lazım. Bir de büyük makinelerle beraber girdim mi define aramaya biraz sıkıntı. Çünkü bunların hepsinin izni lazım abi. İzin olmadan tabii büyük makine sokamayız oraya. Şimdi ben oraya 40 tonluk tırla beraber büyük makine getireceğim. Makineyle beraber orayı kazıtacağım. Yerinin alanını belli edeceğim. Ama hakiki böyle güzel malzemenin olabileceği yeri ben şey yapmam lazım orada. Bulup tespit etmem lazım ki ona göre de şeyler yapabileyim. Yani bir şeyler çıkarabileyim oradan. Çünkü o benim için çok önemli. En sonki videoda taştaki işaretlere baktım. Ve oranın yerini ben güzel bir şekilde inceledim. Orada o dediğimiz yer şey çıkmış. Oda. Oda ama sonradan yıkılmış. Yani nasıl yıkılmış ya da artık toprak erozyona mı getirmiş oraya, o şekilde bir olay oldu, orada yıkılmış.
Ama yani aslında ben orada fazla bir şey hissetmedim. Yani ben orada böyle hani tılsımlı bir yerdir. Ya da tılsımlı yerler zaten kendini belli ediyor abi. Gittiğin zaman oraya işlerin aksi gidiyor. Abi ne kadar ben tılsımlı bölgelere gitsem. Tılsımlı bölgelerde illaki tevfini ararken hani yok çarptı beni ya da çarpacak beni ya da bir sıkıntı oldu diye herhangi bir kafanızda düşünce olmasına gerek yok. Tılsımlı yerlerde abi öncelik vücut ağırlaşır abi. Çalışmak istemezsin. Yani çalışmak istemeyince de bu sefer ne oluyor? Vücut e, işi bırakmak istiyor abi. Seni oradan bir şekilde uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Aleykümselam, yayınıma hoş geldiniz. Aleykümselam. Selam verenlerin hepsine aleykümselam, yayınıma hoş geldiniz. Yani bu şekildeki yerleri kazırken aldığınız sinyal ve oradan yani vücut ister istemez bir kötü bir enerji alıyor oradan ya. Ben onu fark ediyorum. Mesela gittiğim yerlerin çoğunda ben gördüm onları. Yani kafa diyor ki ya tamam burada bir şeyleri var ama bir yandan da diyor ki lan bugün hiç çalışasım yok ya. Bugün hiçbir şey yapasım yok. Ama bakalım hayırlısı ne zaman. Çünkü yani sıkıntının olabileceği yerleri hissettiğiniz zaman ben size diyeyim abi. Bir dakika bile durmayın. Oradan yavaş 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 uzaklaşın. Ha alınır mı? Alırsın abi. Ama bunun ilmini bilmen lazım. Zamanını bilmen lazım. Orayı kazıyabileceğin zamanı da bilmen lazım. Bir de bunların öyle bir şeyleri var. Yani bazı yerler var mesela. 3-4 tane yer kazıdım. Bunları gece kazımak zorunda kaldım. Çünkü zaman öyle emretmiş. Ya da o şekilde bir yer kazıman lazım. Çünkü onu oradan çıkarabilmen için bazı şeylerle biraz da şey olman lazım. Onların yanında beklemesi lazım. Yani onlar seni orada beklerken sen kazıyı yapabilmen lazım orada. Ya da sıkıntılı bir iş ya. Bunu aslında bilen insanların çoğuna ben böyle kabataslak anlatmaya çalışırsam tılsımlı bölgelerin bazılarında hazineler gece çıkmak zorunda kalır. Bazılarında değişik olan bölgelerde mesela özellikle mezar hazinelerinde. Aleykümselam. Yayınıma hoş geldiniz. Definecilik suç değil mi? Yorumlara geleceğim abi. Konuyu hemen anlatayım, kısadan böyle geçeyim. Hüseyin abi hoş geldin abi. Aleykümselam. Yayınıma hoş geldin. Konunun üzerine bir şekilde anlatayım böyle tılsımlı hazinelerde. Neye önem vermeniz lazım? Neyi daha güzel taramanız lazım ve bunu neye göre yapmanız lazım? Abi benim tavsiyem ikindiden sonra normal arama yapacağın yerlere gitme. Yani gidersen senin için sıkıntı olabilir. Zaten hani az çok bilen insanların çoğu bilir. Eskilerimiz der. Akşam ezanından sonra bir şey yapma ya da dışarı çıkma ya da dışarı çıkarsan Bismillah'la çık ya da hani bir şey yaparsan bunu Bismillah yap. Yani bizim yöremizde öyle çünkü çoğu Müslüman yöresinde zaten var bu. Onun için yani tılsımlı hazinelerin yerine ikindi namazından sonra gitmeyin abi. Ya da kazı. Bazı mesela ben bir tane arkadaşla beraber konuştum. Dedik Kube kazıyacağım bir yer var. Abi kazıyacağım oraya ama çok yol üstü. Gece kazımam lazım. Abi gece gittik oraya. Tam kazıdığımız yerde böyle bir sanki araba farı yaktılar. Böyle kazıdığımız yere ışık vurdu. Ondan sonra kayboldu abi. Ne yapmamız lazım orada? Ya da kazıyalım mı? Çünkü gece kazımam lazım diye benim abi. Çünkü gündüz diye kazıyamam diye oradan diye her şey var. Anlatabiliyorum mu? Abi gece kazımaya bazı ritüellerde izin verilir. Nasıl? Yani gideceğin yerdeki yapacağın ritüel, oradaki o hazineyi isteyebilme, oradaki hazineyi çıkarabilip alabilme. Yani bunların hepsi bilgiye dayalı şeyler. Çünkü senin karşında görmediğin değişik varlıklar var. Onlar sana yaklaşır, seni koklar, senin yanından gezer. Yanından geçerken bile sana rüzgarının bile aldığını hissedersin. Nefes hissedersin bir yerde. Bir yürüyüş hissedersin. Hiç olmadık bir şeyde böyle sabit kaldığın yerde bile hani dersin. Ben mesela bazı kazılarımda mesela ses duyduğum anda dururum. Böyle anında dururum. Hiç böyle devam bile etmem. Çünkü hayvan da yürüse duymam lazım. İnsan da yürüse duymam lazım. Abi köpek de yürüse duymam lazım. Onu bilmem lazım. Çünkü benim kazıdığım yerde ben tek başımaysam o şey bana lazım. Çünkü abi güvenlik benden sorumlu. Çünkü
Benim başıma bir şey gelecekse ben yaparım onu. Başkası yapamaz. Çünkü tek başımayım burada. Ha ne olur? Tuzaklı hazineye denk gelirsin. Abi kazırsın. Onun heyecanına bir takılırsın. Zaten tuzaklı hazinelerde müjde çok koyarlar. Abi tuzaklı hazinede müjdeyi gördüğün anda kazıyacağın yeri öyle bir yani bakman lazım ki. Eyvallah abi yayına hoş geldiniz. Aleykümselam. Konuyu bölmeden devam edeyim. Kazıyacağın alanı çok iyi tanıman lazım. Kazıyacağın alanı tanıman için orada yürüyüşler yap. Bak araştırdın. Yerini tespit ettin abi. Git bir gez sağına bak. Solu neresi uçurum? Neresi düzgün? Bunun güneşi nereden doğuyor? Abi bunlar define aramada en önemli bilgilerden biri. Abi çevreni tanıyacaksın. Bu izcilikte de öyledir abi. Bir ormana gittin, herhangi bir yere gittin. Bak bilmeyen olur. Bildiğinin yanında gider. Bilen adam bilmeyenin yanında giderse ona bilgi de versin. Abi gittiğin yer, güneşin doğumu, bu senin kaybolmanda da çok önem gösteriyor. Yarın bir gün gittin bir yere aklın kaydı gitti kardeşim yani. Bu olan bir şeydir. Mesela adam var abi diye ben şeker hastasıyım diye. Doğada yürümeyi de çok seviyorum. Define arıyorum. Defineyi buldum abi. Bayıldım yere düştüm. Abi bunlar bak çok önemli şeyler. Tek başına da hazine aramayı ben üstümde GPS taşıyorum abi. Benim GPS'im var. Beni 5 dakikada bir GPS yokluyor böyle. Hareket halinde miyim değil miyim? Hareket halinde miyim değil miyim? Hareket halinde değilsem gerekli yerlere benim sinyalim gidiyor yani. Ben oturduğum zaman bile bazı yerlerde telefonum, alarmım, bir şeylerim çalar yani. Bunu yayındaki beni izleyen herkes çoğu bilir yani bunları. Ama şu çok önemli bir şeydi. Gittiğin yerleri öncelikle çok tanıdığın biridir ya da samimidir, güvenilen biri. Bunlara söyle onları. Yani yalnız başına gidip senin orada başına bir iş gelir. Örnek veriyorum. Adam küpü altından beraber gömmüş. Üstüne araba gibi bir taşı koymuş. Bunun üzerine abi gitmiş orada bir de taramalar yapmış. Onun üstüne bir daha toprak koymuş. Toprağın da 1,5 metre altına abi şey koymuş. Nasıl diyeyim sana? Müjdeyi koymuş abi. Müjdeyi koyduktan sonra sen şimdi bakıyorsun abi. Müjdeyi buldum. Tamam. Mal burada. Abi malı aldın oradan müjdeyi. Şimdi bir daha tarama yaptın oraya. Bizim mesela bazı insanlarımızda şu vardır. Heyecandan bunu ben de yaparım. Yani ne kadar profesyonel olsam da bu işin içinde bunu ben de yapıyorum. Abi hazineyi buldum ve heyecanlanıyorum. Malzemeyi alıp oradan uzak. Abi yorumları okuyacağım. Yorumlara birazdan geleceğim. Aleykümselam. Sorularınızın hepsini yazın. İyi kötü yorumlarınızın hepsini aşağıda bekliyorum. Ben bunları söylüyorum zaten. Yanlışımız varsa yanlışımızı da doğrultmaya, düzeltmeye çalışın abi. Bizden bilgiliyseniz söyleyin. Her birini dinleriz. Özellikle ben şunu üstüne basa basa söylemek istiyorum abi. Gittiğiniz yer çok önemli ve bulduğunuz hazinedeki eğer müjdeyse, devamı da geliyorsa, eğer ki oradan büyük de bir malzeme şeysi alıyorsan abi arkasına dikkat et. Çünkü ondan sonra gelecek olan büyük hazineyi senin çıkardığın için Daltonlar her yerde. Daltonlara buradan selam olsun. Seviyoruz hepsini. Arkadaşlarımıza. Neyse tabii biz aramalarımızı o şekilde yaptığımız için abi yerini her zaman bildirmen lazım. Bildirmek zorundasın çünkü insanlar seni biliyor. Yani nerede olduğunu GPS'le beraber bilse bile. Sen şimdi aradın, malzemenin olduğu yeri de buldun. Abi malzemeyi aldın oradan. Geldin ana mağazaya. Ana malzemede abi ne var? Altın var abi. Seni orada tuzaklayacak. Çünkü sağına kaya koymuş. Ben bir kazıya gittim abi. Kazıya gittim. Kazıda bak ben birebir şahit oldum ben buna. Onu da anlatayım size. Ondan öncesinde konuyu kesmeden önce devam edeyim. Abi kazıdığın yerdeki eğer müjdeyi aldıysan, eğer devam ediyorsan, kayaya denk geldiysen abi bastığın yere bile dikkat et. Eğer ki o kayalar bir dağılırsa abi bak bir dağılırsa ya da yerinden bir oynarsa domatese dönersin. Ben bunun aynısından bir tane hikaye duydum. 3 kişi kazmaya gidiyor abi. 3 arkadaş. Bunların hepsi de birbirine çok samimi olan arkadaşlar. Tılsımlı bir yere denk geliyorlar abi. Müjdeyi alıyorlar. Müjdeden sonra da kazıyı yaptıkları yerde kaya abi. Kayıyor yavaş yavaş yavaş. Adamı beline kadar alıyor. Şimdi kayayı yerinden oynatmaya kalkacaksın abi. Kaya araba büyüklüğünde bir kaya. Yani bunu 2 kişinin oradan oynatması imkansız. Tamam mı? Şimdi bu adamlar da ne yapıyor? Korkuyorlar orada tabii. Çünkü bu adam ölüyor orada.
Abi adam ölüyor yani. Kayanın altında kalmış. Araba büyüklüğünde bir kaya. Ölüyor orada. Abi ne oldu? Diğerleri kaçtı. Sonra suçluluk duygusu duydular. Aleykümselam abi, yayına gelen herkes yayına hoş geldi. Yayını beğenmeyi de unutmayın. Adam altında ezilmiş taşın. Onları bıraktılar, kaçtılar abi. Sonradan da pişmanlık duygusu duydular. Ambulansa, polise haber verdiler. Geri gittiler. Geri gidene kadar adam orada ölmüş. Allah rahmet eylesin. Bir tuzak uğruna. Bak, bir tuzak uğruna adam büyük araba büyüklüğünde, yani ne diyeyim sana, bir transporter büyüklüğünde bir arabanın taşın altında kalarak öldü. Yani bu çok kötü bir şey. Yani defineyi kazırken bile çok bilgili. Yani abi oranın patronu sensin eğer kazıyorsan. Aleykümselam, teşekkür ederim. Yayına hoş geldiniz. İyiyim, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yayına hoş geldiniz. Herkese selam olsun. Sorularınızı sorun. Konuyu anlatıp sonra devam edeceğim. Tekrar diğer konuya geçeceğim arkadaşlar. Küçük, tılsımlı ve tuzaklı hazineleri anlatıyoruz. Azerbaycan'a selam olsun. Saygılar, sevgiler. Abi kayalıklarda tuzak çok olur. Özellikle bu bir tuzakları derler. Bu bir tuzakları abi nasıl olur? Altlarına bunları daha çok kalelere yaparlar. Kalelere yapmaları için de abi öncelikle tahtalardan dolduruyorlar bu üst tabanı. Tahtanın üstüne kayaları dolduruyorlar. Aralarında da bir tane kaya boş. Bunu diğer kayalan beraber birleştirerek sen onu yukarıdan da kazısan, aşağıdan da kazısan senin kazıdığın yerle beraber hazinenin üstüne çöküyor bu. İkincisi, hazinenin üstüne bile olmasa o kaleleri zamanında fethederken diğer insanlar, mesela Osmanlı İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, bu kalelere girip burayı fethedecek ve oranın bütün hazinesini toplayacaklar ya, onların girişi, bak o kalelerin girişi sadece tuzak girişinden giriyor. Eğer tuzağa da oradan girersen abi bütün şey senin üstüne geliyor. Yani demek istediğim şu: V bir yer, kafanızda böyle V düşünün. Böyle V. Sen abi sağdan da gelsen, soldan da gelsen tuzak seni hazinenin olduğu noktaya götürüyor. Hazinenin olduğu yere geldiğin zaman abi bütün kaya senin üzerine geliyor. Bu sefer ne oluyor? Sen aşağıda kalıyorsun abi. Lahitsin. Seni bildiğin lahit yaptı yani orası. Bu bir tuzaktır. Şimdi diğer konuya geldiğimiz zaman da diğer konuda abi tılsımlı olan bölgelerde zaten kazı yaparsan, şimdi tuzaklı olan bölge ayrı. Tuzaklı bölgeye girdiğin zaman zaten tuzak seni yer orada. Tuzağın haricinde de eğer ki müjdesini buldum ve devam ediyor, devamı da var diyorsan anla ki onun sonrası da tuzaktı. Çünkü bazıları şunu düşünür hazineyi gömerken, müjdeyi alsın gitsin. Çünkü alttaki kalsın. O daha derindedir. Çünkü şimdi bizim yüzeysel olarak bulduğumuz hazinelerin çoğu ya savaş zamanından kalan ya da tarihin belli bir zamanında yoklukta yaşayan, kayalıklarda yaşayan, kayalıklardaki kaleler olsun ya da şeylerde olsun insanların, o zamanlar abi banka yoktu ki. Senin hazinen akçedir, paradır. Bunlar Roma paraları olur, Bizans paraları olur, Osmanlı İmparatorluğu, Selçuklu zamanlarındaki olan para birimleri olur. Ve bunların çok değerli zamanları da var. Bunların hangi padişahın zamanında basılmış olanları, hangi imparatorun olduğu zamanda basılmış olanları var. Mesela benim bulduğum paraların içerisinde bir grup para vardı. Bunlar Roma'da bir tane imparatorun kafasının kellesini uçurmalan beraber tahta başkasının geçişi var. O arada da 5 yıllık bir müsaade farkı var. O 5 yıl içerisindeki basılan para abi şu anda dünyanın en değerli parası. Çünkü çok az var. Yani şöyle söyleyeyim. Dünyada arasan sahtesi hariç belki de 3000 tane bulursun onlardan. Bunun haricinde yok yani. Sende 10 tane varsa milyonersin. Anlatabildim mi? Yani bunlar çok önemli şeyler. O dönemlerdeki insanlar hangi şeyi yaşamış? Yani o dönemlerde nereler kullanılmış? Abi o dönemlerin bankası yoktu. Adamlar ne yapardı? Giderdi kaya köşelerinde kendilerine kasalar yapardılar. Çünkü oraya paralarını atardı. Çünkü para lazım olsa oradan alacak. Kim gidip bulabilir onu? Ha bunu kolay mı yapıyordu? Zor. Yok. Abi el işçiliğinden beraber adamlar yapıyordu. Yani ben bir kilise parasının atıldığı bir yer buldum. O zamanlar da o ilk manastır olarak geçiyor. Manastırdan sonra bu şeye geçiyor.
nasıl diyeyim size, kiliseye döndürülüyor. Kiliseye döndürüldükten sonra en iyi taş ustalarını bir yerden alıp geliyorlar. Aleykümselam abi, yayına hoş geldiniz. Konu anlatıyorum, kesmemek için devam ediyorum. Yorumları okuyacağım. O dönemdeki taş ustalarını getiriyorlar. Adamlar paraların sığabileceği kadar yukarıdan aşağı kesimleri yapmışlar. Yani ben de düşündüm. Bizim çünkü kırdığımız yer, nasıl diyeyim size, bir oda kadar bir yer. Bunun yukarısına kadar 3 metre bir yer var. O 3 metreyi adam böyle para şeklinde işlemiş yukarı doğru. Yani bu zamandaki kesme makinelerle beraber kesip o kadar güzel bir geometri hesabında çıkamazsın yukarı. Yani hayretler içerisinde en az 1-2 saat ben orada düşündüm yani. Bu nasıl olabilir? İçeri girdiğimizde dizlerimize kadar para doluydu orası. Böyle dizine kadar. Çünkü kiliseye gelenlerin çoğu orada ayinleri yapıp ayinlerden sonra bazı günleri mesela bizim zamanımızdaki ya da şu anki zamandaki bir insanlar cumaya gider. Cumadan sonra bazı insanlar mesela sadaka verirler. Yani bu sadakayı camiye verirler. Caminin etrafındaki ihtiyaç duyan insanlara verirler. Ya da bazı şeylere verirler. O zamanlarda abi bunlar kiliseye atardılar paralarını. Altın para atan vardı. Gümüş para atan vardı. Normal para atanlar vardı. Bir de Mason, neydi lan Mason? Dur. Bakır. Bakırla beraber yapılanlar vardı. Yani bunların şekillendirilmiş paralarının hepsini abi adamlar atıyordu. Yani orayı da aldık, orayı da çıkardık ama yani şöyle söyleyeyim. O zaman da ben her çıkardığım hazinedeki şeyi mesela kafamda şöyle düşünüyorum. Abi bu adamların kafası o zaman neye daha çok çalışıyordu? Abi o zaman da bu insanların hepsi senin benim gibi hazır beslenmiydiler. Senin benim gibi her gün yok başım ağrıdı, yok götüm ağrıdı, yok başım ağrıdı. Onu bunu hemen ilacı at, bilmem ne yap. Öyle bir şey eskiden yoktu abi. Natürel yaşayan insanları vardı. Biyo yaşayan insanları vardı. Yani gerçekten böyle hakiki etle, hakiki sütle, hakiki peynirle, hakiki domatesle, hakiki salatalıkla beraber beslenip hayatını devam ettiren insanları vardı. Çiftçilik yapılıyordu. Abi bunların hepsi hangi mantıkla beraber düşünebildi ki onları yaptılar. Çünkü bu insanların metafizikleri çok büyüktü. Bu insanların metafiziklerinden hariç. Abi adamın evinde televizyon yoktu o zaman. Ne yapıyordu adam? Akşam yemek yendi mi abi? Akşam olmadan yemek yendi mi? Onlar için akşam olunca abi uyuman lazım. Abi uyumak için adam gökyüzüne bakardı. Gökyüzündeki hangi yıldızın hangi tarihte, hangi günde nereden geçtiğini. Ayın hangi zamanda onun baktığı açıdaki, böyle direkt baktığı açıdaki yere geldiğini. O tarihteki ne zaman ekin hasatlarının geleceğini. O zaman miladi takvimin şeyleri yoktu abi. Bundan diyeyim sana güden 4000-5000 yıl önceye yani. Bu çok eski bir tarih. Öyle kuşaklar konuşuyoruz ki şu anda. Bir zaman makinesi olsa deseler bana ki Kubi nereye gitmek istersin? Geleceğe değil abi. Geçmişe gitmek isterdim. Abi niye? İnsanların kafası çok farklıydı. Bir de insanlar vücut enerjilerini, biyoenerjilerini, vücudun düşünüp yapabilecekleri her şeyi elle beraber yapmışlar. Abi taş arayıp taş bulmuş. Adam jilet yapmış. Jiletten bile şu anda yani jiletten bile şu anda keskin taşlarla beraber o zaman şey yapardılar. Oklar için adamlar taş üretmiş yapmışlar. Yani demek istediğim şu. Hazineyi ararken onların kafasında düşünmen lazım. Abi bunu ben nereye gömerim? Ya da nerede ne olabilir abi? Güneş nereden nereye vuruyor? Ben şimdi aramaya gittiğim zaman ilk mesela hazineyi arayacağım yerlerde abi şuna çok dikkat ediyorum. Abi güneş nereden vuruyor? Etrafında hangi otlar çıkmış? Yani define aradığım bölgede. Abi benim en çok şuna ben özellikle çok inanıyorum. Benim hazine bulduğum yerlerin hepsinde çok nadirdir böyle abi. Ya en az 10 kilometre 5 kilometre uzağında evler başlıyor abi gitmeye. Abi yıllardır oralarda ev olmamış, ev koyulmamış, düzen yok, mahalle yok, bilmem ne yok. Orada sadece hayvanlar geziyor. En çok da domuz geziyor. Aleykümselam Koray kardeşim benim, hoş geldin. Şimdi yorumları da okuyacağım. Yani söylemek istediğim şu.
kısadan anlattığım konuyu özet olarak geçiyorum. Abi tılsımlı hazinede ya da bulduğunuz müjdede gerisi vardır. Gerisinin tuzaklı olup olmadığına yerine göre dikkat edin. Toprak kazırsın, müjde bulursun. Toprağın altında kayıya denk gelirsin. Kayıya denk geldin abi, odaya gidiyorsun. Ya da onların yığdığı taşlardan olan odalara gidiyorsun. Yani bunlar bilgi olarak aslında çok önemli şeyler. Bunları her zaman anlatmaya çalışayım. Yani etrafınız, arama yaptığınız yerler, beklediğiniz yerler. Abi arama yapmaya gittiğin zaman haldır uldur koşturma. Haldır uldur arama yapma. Rahat bir kafandan beraber arama yap. Mesela arama yapacağın abi, aldım araziye, şüphelendiğim yere gittim makinelerimden beraber. Ben orada arama yapacağım. Abi aramayı yapmadan önce çevreni bir tanı. Çevreyi tanıdıktan sonra nereye gittim, nereye geldim, ben nasıl bir yerdeyim, burası nasıl bir yer? Örneğin mağara olur, iki kayalığın arası olur, ova olur, ne diyeyim sana, her yer olur abi. Güneşin doğduğu ve battığı yer senin için çok önemli. Yani şunu demek istiyorum. Yani şu anki teknolojide baktığımız kuzey, güney. Kuzey, güney, doğu, batı. Nere abi? Çünkü kuzey, güney bunlar şu anda mesela bizim Türkiye'de ben mesela arkadaşlar çok mesajlar atıyor bana. Define Macerası 61 Instagram adresi. Define Ustası arkadaşlar. Oraya attığınız resimleri ben canlı yayınlar yaparak orada anlatmaya çalışıyorum zaten. Arada da böyle define aramaya geldiğimiz zaman dağda, bayırda, ormanda hazine bulamadık mı canlı yayınlar yapıyorum. Bunları da sizlerle beraber paylaşmaya çalışıyorum. Öğrendiğim bilgilerimi, yani benim şu anda ormanda deneyimlediğim bilgileri ben bu kanala bırakıp hem de benden sonraki insanlar izleyip bir şeyleri algılasın diye şey yapmaya çalışıyorum. Abi Almanya'dayım, yurt dışında yaşıyorum. 10 yıldır buradayım. 2015'te mi? 2015'te falan herhalde ben Türkiye'den ayrıldım. Buraya geldim. Almanya'da yaşamaya başladım. Şu anda Almanya'da yaşıyorum. Türkiye'ye çok nadir gelip gidiyorum. Bazen arkadaşlarımın yanına geliyorum. Bazen çok sevdiğim insanların, bazen çok sevdiğim abilerimin, saygıdeğer insanların yanına gelip gidiyoruz yani. Onun için bunlar çok önemli şeyler. Abi ben bunları her zaman söylemek istiyorum. Çünkü definede en çok önemli olan, define ve kazılarda abi sağlığınız bir, açtığınız yerler. Mesela adam diyor oda açtım abi, içeri girdik, adamın biri zehirlendi orada. Zehirde şey yaptı. Çünkü abi bir oda bulup da eğer ki odayı açtığın zaman orayı havalandırman lazım. Eğer ki sen orayı havalandırmazsan içeri girip metan gazından zehirlenirsin. Abi Instagram adresi Define Macerası 61. Ben Trabzonluyum, Akçabatlıyım ama Almanya'da yaşıyorum. Baden-Württemberg. Burada da hayatımı devam ettiriyorum abi. Burada bu işlerin peşine koşuyorum. Sadece bura değil abi, ben Almanya genelinde Polonya sınırı olsun, Avusturya, İsviçre, yani Polonya tarafı, bir de diğer Hırvat taraflarına doğru olan bölgelerin çoğunlukla yeraltı görüntülemelerini ve analizlerini özel şirketlerle beraber yapıyorum, anlaşıyorum ve oraların taramalarını gidip yapıyorum. Tarama sonuçlarını onlara veriyorum. Ben bu işle beraber ilgileniyorum burada. Yani yeraltı görüntüleme sistemleri, yeraltı görüntüleme sistemlerinden beraber alınan bir yerler, veriler. Mesela çoğu kişi yer analizi yapmak ister. Toprak zemininin editlerini yapmak ister. Bu toprak zemininin altında kayalık mı var, neler var, mezar mı var, neler var, neler yok. Bunların hepsini gidip belirli bir şey karşılığında abi, ben ücret karşılığında firmalarla beraber çalışıyorum. Ve çoğunlukla Avusturya, İsviçre, o taraflara yani biraz daha yoğunluk gösteriyorum. Çünkü o taraflardayım. Almanya'nın da güneyindeyim, yani kuzey tarafında değilim. Tam güneyinde. Avusturya'ya 150 kilometre, İsviçre'ye 150-160 kilometre falan uzaktayım yani. Tam aradayım Almanya'da. Abi yorumlara şimdi bakayım. Ben hemen geri geliyorum. Çünkü yorumlardaki şimdi şeyleri okumaya başlayıp onlara cevap vereceğim. Az önce konuyu anlattım. Yayına katılan arkadaşlar yayına hoş geldiler. Abone olup kanalımı takip edebilirler. Hazineler arıyoruz ve yeraltı görüntülemeleri, tespitleri yaparak sizlere bilgileri vermeye çalışıyorum. Ve bilgileri vermeye de çalışacağım. Şu anda kullandığım cihaz Conrad'ın GR3 Plus kullanıyorum. A2 modelini kullanıyorum ama A2 modelinin, A2 serisinin
Hem yeraltı görüntüleme hem de metal dedektör olan sistemini kullanıyorum. Onun haricinde de bir de geo modeli var. Ondan biraz daha geometri derinlikler alabiliyorsunuz çubuklar dikerek. Onu da almayı düşünüyorum. Deneyeceğim, onu da büyük ihtimal sipariş vereceğim. Ondan da bazı bölgelere gittim. Bazı bölgelerde mesela kayalık bölgeleri var, toprak bölgeleri var. Bunlardan 10'ar metre 4 kare çiviler çakarak toprağa daha güzel analiz yapıyor. Abi onu da deneyeceğim. Onu da sizlere bilgisini veririm yani. GR3 ve A2 serilerinden ne şekilde kullanıyorum. Evet, doğru diyor. Onu herkes anlayamaz. Umay Asmir. Şöyle diyeyim. Ya şöyle, şimdi konuştuğu zaman ya da biriyle beraber bir kazıya giden insanların çoğu kazıda anlaşmazlıkları yaşıyor. Onun haricinde böyle çalışma isteği olmuyor. Ufak da olsa orada bir panik modu oluşuyor. Bunların hepsi oluşmaya başlayınca arkadaşlar tılsımlı bölgelerin olduğu biraz daha anlaşılıyor yani. Onu aslında insanların çoğu anlayabilir, böyle hafif baş dönmesi işte, of buraya nereden geldim, hani gitsem mi? Yaşayan illaki vardır bunlara, çünkü anlattığım şeyleri yaşayanlar daha iyi anlar, yaşamayanlar sadece şey yapar. Murat Dikmen, aleykümselam, yayına hoş geldin. Kubilay kardeşim, bu bahsettiğim makine lazım dedim. Kazıda Alman hükümeti senden de masrafları için talep ediyoruz, dışları bilmiyorum, kusura bakma. Selim abi, şimdi şöyle söyleyeyim. Yurt dışında eğer ki kazı yapabilmen için zaten elinde bir belgenin olabilmesi lazım. Bu belge eğer zaten elinde yoksa sadece Almanya'nın belirli bölgelerinde kazılar yapabilirsin. Bu belirli bölgeleri de şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye üzerinden düşünün. Anadolu, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu diye düşünün. Almanya'yı da o şekilde bölmüşler, Avrupa'yı. Avrupa'nın savaş döneminde yüklü savaşın olup bombaların çıkabileceği bölgeleri aratmıyorlar. Daha da çok az böyle geçit hatları, savaşların az olduğu bölgeleri biraz daha fazla arayabiliyoruz biz. Niye? Çünkü burada bizim aldığımız eğitimlerde kazıyabileceğimiz yerde bomba çıkma ihtimali var. Patlamamış silahların çıkma ihtimali var. Bunlara karşı nasıl önlem alabiliriz? Ve onlara karşı ne şekilde kazılar yürütebiliriz? Paldır güldür mü kazımamız lazım? Abi ben zamanında çok paldır güldür kazılar yaptım. Çok küp buldum, kırdım. Çok kaliteli, çok böyle, nasıl diyeyim, değeri çok yüksek malzemeleri ben çöp ettim çok zamanla beraber. Bir de bulduğum paraları ben çok parayı tarih yemiş, eski olmuş, yani paslanmış bulduğum paraların hepsine ben su döküp yıkamaya çalıştım. Ertesi gün pastan patlattım. 1 milyonluk malları ben 1 liralık 5 liralık yaparak çöp ettim. Aleykümselam Hüseyin Kurnaz abi, yayınıma hoş geldin. Definecilik suç değil mi? Definecilik eğer kayıtsız olarak yapılırsa suç. Eğer ki mal mülk kişiye aitse herhangi bir suç teşkil etmez. Yalnız devlet şunu diyor: eğer ki metal dedektörle beraber resmi olarak ya da gerçekten bir yeri arayıp 3 metre derinliğe kadar ya da 1,5 metre derinliğe kadar kazacaksan bize bildirmek zorundasın diyor bunu devlet. Ama bildirmedin ve şikayet üzerine yakalandın, üzerine işlem başlatırlar abi. Onun için bu işler, hani derler ya, 3 kişide bile fazladır bu işler. 5 kişide nasıl olsun? Hani seni bir kere öptüm, 2'nin hatırı kalır. 2. öpsem 3.'nün boynu bükük kalır gibi. Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani devlet bu şekilde bir şeyler şey yapıyor bu konuda. Biraz sıkıntılı bir süreç ama bu işlerin biraz geriden geliyoruz. Yani o şekilde de değil aslında ama kanunen yapmaya çalıştığın zaman her şey çok kolay gidiyor. Abi bunlara da çok para gidiyor abi. Şimdi para paraya çeker derler ama şimdi bir kişi bulduğu bir yeri abi şu anda resmi olarak kazıtmaya kalk, en az 500 bin lira. Çünkü bunun yanında makine ücretin, operatörün, oraya araba getirmen, oranın izinlerini çıkarman, talep etmen, biraz da ufakta sıkıntı yaşamayayım diye işin içine avukat koymam falan filan derken patlıyor abi ama yukarı. Oradan çıkacak olan mal beni 3'e katlayacak mı? Ben 500 bin liralık yatırım yaptım oraya. Bana 1,5 milyon getirir mi? Ya da su içeyim azıcık. Bir buçuk milyon benim üstüne getirecekse tamam. Amenna. Ama şimdi ben oraya harcayacağım 500 bin lira.
Ben oraya 500 bin lira harcadıktan sonra bana oradan 250 bin liralık bile mal çıkmayacak. Abi 500 bin lira benim cebimden gitti. Demek istediğim bu. Tarihi elinde tutuyorsun, malzemeleri müşteriden bir şey diyorsun. Ya şöyle söyleyeyim. Bulduğumuz tarihi, ben aslında şeylere çok önem veriyorum. Mesela kanalımda beni takip edenlerin çoğu şunu çok iyi bilir. Abi tarihi yakından göstermeyi ben çok seviyorum. Çünkü şu benim için çok önemli. Bulduğum objenin tarihi oksidiyle beraber bana hissettirmesi. Yani o objeye bakarak ya bu kaç yıldır bu toprağın altında burada beklemiş ve onu oradan sen kazıyıp çıkarıyorsun ve ona bak ya onu orada yaşayarak zaten ben hissediyorum. Çünkü videoları alırken bazı yerlerde mesela hani biz kazıyoruz, mesela kazdığım yerde ben video kaydını sildim, çöpe atıyorum mesela. Bazı yerlerden hiçbir şey çıkmıyor. Ben mesela bugün 2 tane yerde yeraltı görüntülemeleri yaptım. Metal dedektörlerle beraber aramalar yaptım. Abi bir şey bulamadım. Yani bu böyle, yani bu şekilde gidiyor. Aleykümselam abi, yayına hoş geldin İzzet abi. Mehmet abi aleykümselam, yayına hoş geldin. Mehmet Çavuk aleykümselam, yayına hoş geldin. Sefiye Bostan aleykümselam. Şu an demiş. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Selam güzel insan. Makedonya'ya buradan çok selam gönderiyorum. Makedonya'da benim çok tanıdığım, güzel sevdiğim insanlar var. Makedonya'ya da geldik gittik. Orada beni bir yere getirdiler. Abi Makedonya'da adamın dedesinden kalma bir tane şey gösterdiler bana. Haritayı çözmeye gittik. Adamlar diyor ki dedem ve dedemden öncekiler bu harita üzerinde çalıştılar. Çalıştığı yerin 2-3 kilometre uzağında çıktı hazine. Yani o hazinenin beşinde bir asır ömür gitti çöpe. Bak o adam o hazineyi aradı ama biz gittik onu orada çıkardık arkadaşlarla beraber. Onlara da buradan selam olsun. Çoğu zaman görüşüyorum Makedonya'daki arkadaşlarımla beraber. Polonya'da olsun, Hırvatistan'da olsun. Evet, orada da. Aleykümselam abi, yayına hoş geldin. Teşekkür ederim. Yayın biraz geriden geliyor. Ben yorumları da biraz geç okuyorum abi. Önce bir konuyu anlattım. Ondan sonrasına geçtim. Bulgaristan'a buradan çok selam olsun. Bulgaristan'da da çok sevdiğim insanlar, tanıdığım insanlar. Hala Almanya'da da benden beraber burada olan Bulgaristan'dan çok sevdiğim insanlar da var. Hepsine selam olsun. Ertuğrul Can Polat abime selam olsun. Buradan hoş geldi abi. Yayına hoş geldin. Kanka nerede yaşıyorsun? Abi Almanya'da yaşıyorum. 2015'te mi? 14'te. 15'te Almanya'ya geldim. Aşağı yukarı bir 10 yıldır buradayım. 10 yıldır burada yaşıyorum ben. Reis bizim dere kenarında tarama yaptık. Müjdeyi bulduk. Kasayı bulamadık. Barbossa orada dikkat edeceksin. Eğer öyle bir yerde tılsıma denk gelirsen ya da tuzağa denk gelirsen çok ben uyarırım, dikkat et. Müjdeyi bulursun, vardır devamı ama ondan sonrası tuzaklıdır. Bu hiç değişmez yani. Evet abi, çok güzel hayat yaşıyorum. Allah razı olsun. Güven Tural, teşekkür ediyorum. Bornavalı Maviş'e buradan çok selam gönderiyorum. Müjde ne? Müjde şöyle bir şey. Müjde büyük definelerin hazineleri gömüldüğü zaman hani yarın bir gün sonuçta bunları düşünen insanlar vardır. İlla ki hazine arayan insanlar çıkacak. Tabi o zamanlarda metal dedektörlerin ama metal dedektörlerin haricinde alan taramanın olduğunu çok eski tarihlerden bile biliyoruz. Yani metal dedektörden önce alan taramalar vardı. Ben Model 15 kullanıyorum. Elimde çok iyi alıştı ona. Model 15 kullananlara da şunu tavsiye ediyorum abi. Ayaklarınızı bir ay boyunca, bak bunu her yayınımda söylüyorum, bunu deneyin. Eğer faydasını görürseniz de bana dua edin abi. Akşam da güzel uyursunuz. Bir ay boyunca sadece pazar günleri abi 15 dakika kum toprağı abi. Kuma değil ama toprağın böyle kum olanı var böyle. Bilirsiniz ne demek istediğim, sarı. Ona koy abi 15 dakika. Böyle yat, gökyüzüne bak. Elektrikten biraz uzak dur. Telefonu elinden at. Ondan sonra vücut kendini toparlayacak abi. Alev alan hazinenin detaylarını anlatır mısın? Alev alan hazineleri de abi çoğunluk tılsımlıdır. Ve tılsımın haricinde alev alan hazinelerde şu vardır abi. Oluşan bir gaz var ve bu oluşan gazlarda senin
yukarıdan aşağı düşürdüğün taşların birbirine çarpmasından beraber aradan çıkan kıvılcım, bunları çok ünlü bir metafizik uzmanıyla beraber ben konuştum. O hani bana o şekilde anlattı. O zaman dedim ki ya sen değişik anlatıyorsun, bana kafamı karıştırma. Metafizik uzmanı ve gerçekten bu işlerle beraber ilgilenmiş bir insan. Ben onunla beraber de konuştum. Bana da o anlattı. Ben de ondan öğrendim. Size de o şekilde söyleyeyim. Alev alan hazinelerin çoğunda şu vardır. Hazinenin kendisi çoğunlukla alev almaz. Sadece bulunan yer hazine alev alır. Bazı hazineyi aldığın zaman alev alırsa yukarıdan aşağı düşen taşların çıkardığı ufak kıvılcımlarla beraber. Yani sürtünme deriz biz buna. Yani şöyle düşün. Bir petrol ofisinde gaz pompasını açık unutuyorsun ve ileriden çakmak taşını böyle yukarı fırlatıyorsun. Abi yere düşüyor. Bum. O bir anda böyle gelip gider. Kadir abi aleykümselam abi, yayına hoş geldin. Cengiz kardeşim hoş geldin. Didem Alevi'ye hoş geldin. Teşekkür ederim. Yayına hoş geldiniz. Aleykümselam abi, yayına hoş geldiniz. Aynen öyle abi. Bazı bilgileri, öğrendiğimiz bilgileri paylaşıyoruz. Hem de define sohbetleri ediyoruz. Çünkü bu olayları yaşayan insanlar var. Anlattığımız şeyleri birebir yayınlardan sonra bana mesaj üzerinden gönderip ya bunun aynısını ben de yaşadım, ben bundan nasıl kurtulacağım ya da bu işin içinden nasıl çıkacağım, tılsımlı bir yere denk geldim, malzeme orada, çıkaracağım malzemeyi ama bana engel oluyorlar. Kayalar yuvarlanıyor, etraftan ses geliyor. Sağa bakıyorum kimse yok. Sola bakıyorum kimse yok. Yanımdaki taş hareket ediyor. Yanımdaki duran taşın hareket etmesi normal değil. Arkamda kırık dallı bir ağaç vardı. Ağaç yerinden kaybolmuş. Yani değişik selületler. Her yere baktığım zaman bir insan yüzü gibi bir şeyler görüyorum. Bunlar normal mi diyen insanlar işte tılsımlı hazinelerin olduğu yere denk gelenler abi. Onu da buradan söylemiş olayım. Yorumları boş ver, konuş sen, kesme. Abi yazanlara da saygımız olsun. Hepsinin yorumlarını okumak zorundayım. Çünkü bir ondan önce konuyu hepsi dinledi benimle beraber. Şimdi ondan sonra konuya geçeceğim şimdi abi. Aleykümselam baba Oki, hoş geldin yayına, teşekkür ediyorum. Abi kaydet sonra izlerler. Yayında bırakacağım, izleyebilirsiniz tekrar. Videoların çoğunu yayında bırakıyorum. Semra Cambazça Bulgaristan'dan selamlar, severek takip ediyoruz. Aleykümselam, yayınıma hoş geldin, teşekkür ediyorum. Abi İzmir'den selamlar olsun. Rüyamda bildiğim yerde hazine var gördüm. Doğru mudur? Abi ona bir şey diyemem ama şunu duydum ve gördüm. Birebir de yaşadım. Yani yaşadım dedim, gördüm yani birebir. Almanya'da bir tane kadın aşağı yukarı, yani kimseye söylemeden herhalde 5 yıl boyunca aynı rüyayı görüyor. Ve bu rüyanın sonunda şeye gitmek istiyor. Yani o gördüğü yere gitmek istiyor. En son bunu birine anlatıyor. Defineci birileriyle beraber irtibata geçiyor. Tam yerine bakıyorlar abi. Gerçekten de rüyasında gördüğü yerde hazine çıkıyor. Bunun çoğu devletle beraber paylaşılıyor ve izinler alınarak bunu çıkarıyorlar. Hüseyin abi aleykümselam abi, yayına hoş geldin, teşekkür ediyorum. Müjdesini bulmayı anlattım, yayında var, tekrar izleyebilirsiniz oradan. Onlar bulunca ne yapıyor parayı? Valla bulanların ne yaptığını bilmem ama şöyle bir şey söyleyeyim. Almanya'da, yani benim şu anda yaşadığım yerde bulduğun hazine eğer milyonun üzerinde değilse bunu açık arttırmalarla beraber satabiliyorsunuz. Bunların çoğunu da ben mesela İngiltere'de olsun, İngiltere'ye de buradan gidebiliyoruz. Oralarda da açık arttırmalar resmi olarak yapılıyor. Bunların hepsine kayıt oluyorsunuz ve bu kayıtınız onay geldikten sonra ürününüzle beraber giderek açık arttırmaya kendiniz de katılabiliyorsunuz ki ben orada çok Türkiye'den gelen malzemeler görüyorum ve üzülüyorum. Bunların hepsini biz aslında konuşuyoruz, söylüyoruz ama iyi değil yani. Ama hayırlısı olsun bakalım. Siz o kadar parayı nereye götürüyorsunuz ve ne yapıyorsunuz? Ya şöyle söyleyeyim, bizim artık hayatımızda bu bir hobi haline geldi. Yani biz bunu artık yani para için değil, yani herhangi bir şey için değil, bir hobi olarak yapıyoruz ve define benim için şöyle söyleyeyim bir bağımlılık. Ben bunu bırakamam. Yani ben bunu, yani beni tedavi etmeye de kalksalar abi benim ilacım yayla. Ben yaylaya çıkacağım abi, dağa çıkacağım. O dağdaki derin nefesi alacağım. Doğalan tek başıma kalacağım. Doğadaki o nefesimi alıp verirken abi ben o doğanın sessizliğini hissedeceğim. Doğada yürüyen hayvanları göreceğim. Benim de hastalığım bu abi. Ne yapayım? O arada birkaç yere bakacağım. Define işareti arayacağım. Bak şimdi
Bir iki aya kalmaz kış gelecek. Bir iki ay sonra şimdi ne olacak? Yapraklar dökülecek. Yapraklar döküldü mü ne olacak abi? Etrafı daha güzel göreceğiz. Etrafı daha güzel gördük mü abi ne olacak? Hazine işaretlerinin yerini bir bir işaretleyeceğiz. Bak buradan size de söyleyeyim. Kış geldi mi abi gezmeye. Nereye? Dağ bayır abi. Etraf açıldı. Dürbününü al. Define işaretlerinin yerini abi bir bir işaretle. Ondan sonra yaz geldi mi abi? Yaz gele hayrola. Yaza kadar ya da ondan sonraki sene yani demek istedim 2026'nın işte yazına kadar daha güzel şeyler mi gelir, daha güzel şeyler mi çıkar, daha büyük heyecanlar mı olur? Ondan sonra gidersin ortalık yeşilledi mi? Seni orada bir Allah'ın kulu görmez abi Allah hariç. Ondan sonra ara istediğini yap. Demek istediğimi anlayanlar anladı. Defineci kafasında olanlar anlamıştır benim dediğimi. İşte biz de parayı bir şey yapmıyoruz aslında. Yani para yapılacak bir şeydi. Para aslında çok bir şey değil ya. Para mutluluk değil biliyor musun? Ben sana öyle söyleyeyim. Yani parayı buldum da mutlu oldum diyenlerin hepsi yalan konuşur. Yarın bir gün sıkıntısını yaşarlar. Önemli olan sağlık. Yeterince olsun. Ne azı ne fazlası. Yeter abi. Fazlası da zarar, azı da. Çok olsun tabii olsun ama gerek de yok. Tabii bizim bazıları için büyük başka bir büyük. Şimdi adam için 10 milyon büyük bir rakamdır. Bazısı için 1 milyon büyük bir rakamdır. Bazı için 50 bin lira, 100 bin lira büyük bir rakamdır. Yani bu rakam da değişebilir. Sorulara cevap vermeye devam ediyorum. Evet abi o zamanlar işte doğal yaşamları vardı abi. Ben o doğal yaşamlardan bahsediyorum yorumlarda. Hepsini de okumaya çalışıyorum. Bu paraları nerede bozduruyorlar ya da o dönemlerin paraları şimdi şöyle söyleyeyim. Hani ben o dönemin buldum 10 tane mesela antik sikkesini parasını altın bu. Ben bunu gidip kuyumcuda bozdursam olmaz. Yani bunların belirli şeyleri vardır, şartları vardır. Türkiye için müze müdürlüğünden beraber iletişime geçmeniz lazım. Ee, Tuzaklardan birine yakalanıp zarar gördün mü hiç? Abi bak Murat Dikmen çok güzel bir konuya şu anda değindin. Aklımdaydı anlatacaktım unuttum onu ben. İki kişi vardı yanımda. Bir yerde bir kazıya denk geldim. Bu kazıda kayanın hemen sağında böyle büyük bir kaya var. Şöyle söyleyeyim. Ne kadar büyük bir araba? Volkswagen kedi diyelim. O kadar büyüklükte bir kaya. Abi o kayanın tam altından şey çıkmaya başladı. Osmanlı sikkesi çıkmaya başladı. Osmanlı sikkelerini tabii çıkarıyoruz ama Osmanlı sikkeleri öyle bir düzenli böyle koyulmuş ki sen kazıdıkça böyle öne doğru çekiyorsun abi toprakla beraber. Kazıdık kazıdık kazıdık. Şimdi biz o paralar çıkıyor ya biz pointer'ı da vuruyoruz tıkır tıkır topluyoruz teker teker paraları. Abi öne giderken biz önümüzdeki kayayı hesap edemedik. Şimdi ben yoruldum kenara doğru çıktım böyle. Yukarıdan aşağı iki kişiye bakıyorum. Ya o an bilmiyorum ki ya ben o anı da böyle dün gibi gözümün önünde yaşıyorum. Bana bir şey mi dedi hani kaya geliyor diye ya da ben o an kayayı mı gördüm de onlara dedim ki kaya geliyor çıkın. Hemen dedektör aldılar kenara çıktılar abi kaya futbol topu gibi böyle yuvarlanarak kayadan aşağı gitti. Bir tanesi dedi ki ben şimdi olayın şokundayım yani böyle bildiğin eğer ki 2 saniyeyle beraber katsaydık abi domates olduyduk altında. Yani bizi bildiğin böyle patates eder aşağı doğru gider bizi Allah bilir orada kim bulur. Oradan biri geçerse bizi bulurlar yani. Ya da hayvanlara yem olduk. Faili meçhul. Bitti bu kadar basit. Bunun başka bir açıklaması yok. Tuzak bu ve o anı da orada yaşadık. Ondan sonra da o yeri kazıyan dedi tamam gitti dedi. Gel dedi devam edelim kazımaya. Ben şok oldum böyle dedim ki delirmiş. Bu böyle olmaz. Nasıl yani kazıyalım hala devam edelim. Az önce ölüydü gazda yani. Ben ondan sonrasında işte devam etmedim. Yani öyle bir şey de başımızdan geçti. Benim de başımdan geçti. İki yerde de yukarıdan düşen kaya. Birinci yerde o çarpıldığım zaman yukarıdan aşağı gelen kaya kırılan dal kafamın yanından geçmesi. Çünkü onlar kaya vursaydı abi kafamı patlatacaktı. Büyük kayanın altında kalsaydık şimdi hayatta değildim. Eğer diğer taraftaki rüzgarda da kafamın yanından geçen dal parçası eğer kafama vursaydı büyük ihtimal kafamı yaradan kesip atardı yani o kadar ki kuvvetli. Yani başımızdan onlar da geçti. Yani bunlar
bizim için tecrübe. Çünkü ben gittiğim yerde rüzgar esmeye başladı mı ağaçlık bölgenin olan yerlerinden çıkıyorum. Yani ben anında kesebiliyorum yani. Ben bıraktım dediğim anda bırakmışımdır benim için. Kazımaya devam etmem yani. Edeni de ettirmem. Çıkarırım. Aleykümselam abi, yayına hoş geldiniz. Tuzakların bile yakın. Evet abi, onu da söyledik. Geçen bir olay anlatıyordun, yarım kaldı. Doğu'da bir yere gittik dedin hocam, varmış devamı gelmedi. Doğu'da bir yere gittiğimizde ben onu aslında yani o arkadaşları da şey yapmamak için anlatmadım birebir de. Yani oradaki yerde şöyle bir şey oldu. O tılsımlı bir hazineydi. Tılsımlı hazineye de gittiğimiz zaman yani onlar daha önce onunla beraber konuşmuşlar. Ben yayında olan küçük çocuk ya da büyüklerimden özür dileyerek bunu ben söylemek zorundayım. Yani bu istenen bir şeydi orada. Define cinleri karşı tarafa eğer bir çocukla annesini buraya getirip ilişkiye sokarsanız biz size bu hazineyi veririz dediler. Tabii ben ondan sonra tabii ben gittim baktım oraya, gördüm de, ama ben şunu söyledim. Abi güven olmaz. Çünkü onlarla beraber iş yapılmaz. Bunlar da bir inekle ineğin doğurduğu tosunu alıp oraya getirip çiftleştirip hazineyi aldılar oradan. Sonuçta anneler çocuğu. Bunun ne şart sunduğu belli değildi yani. İnsan demedi. Onu da oradan o şekilde aldılar abi. Ben de Trabzonluyum abi demiş. Aleykümselam, yayınıma hoş geldiniz. Ben Trabzonluyum. Akçabatlıyım. Almanya'da yaşıyorum. 10 yıldır buradayım. Abi hayırlı yayınlar demiş. Aleykümselam, yayına hoş geldiniz. Bizim burada Bergama, Kazakistan'ın ilçesindeki gümüş madeni var. Toplam 286 gram ama nasıl çıkaracağız? Abi 286 kilo desen hani bir şeye değebilir. Ama 286 gram için ne bileyim, 286 gram çok mu? Bence az. GRH Plus'la arasındaki fark ne? GRH Plus'la beraber A2'nin arasındaki fark, GR3 Plus canlı taramada yapabiliyor. Canlı taramalarda fazla derinliğe tam olarak gitmiyordu. Derinlik olarak bize yeterince derinliği alabiliyor muyduk? Alıyorduk, canlı taramalar için söylüyorum. Yeraltı görüntülemede 7 metreye kadar gidiyoruz GR3'te. A2'de 20 metreye kadar gidiyorsun. A2'de bir de şu var. Başlığını çıkarıp dedektör başlığını takarak hem yeraltı görüntüleme hem de metal dedektör olarak kullanabiliyorsun. Yani hem yeraltı görüntüleme alamam. Şimdi şöyle bir şey var insanların aklında. Hem GR3 alayım hem de yanına bir tane dedektör mü alayım? Abi ben sana onu tavsiye etmem. Onun yerine A2'yi al. İçinde hem yeraltı görüntüleme var. 20 metreye gidiyor. GR3'ten de biraz fazla. Hem de metal dedektör sensörü var. Metal dedektörle derin aramalarda 1,5 metrenin üzerine. Ben 1,2'lerden 1,2'ye kadar çıkardım abi. Yani şöyle söyleyeyim. Bir demliğin altı kadar bir küpü oradan çıkardım. Ki görüntülemede de yani gelişmiş görüntülemeleri var. Güzel yani. Belki Çinler var söylüyorlar. Ya onlar yalan konuşuyor. Onlar söylemez yani, öyle şeyleri söyledikleri zaman yalan konuş. Nadirdir onlardan böyle gerçek bilgiyi alabilenler. Ben onlardan şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla, edindiğim bilgiler kanalıyla ve görüştüğüm kişiler vasıtasıyla söyleyeyim. Hüddamlardan başka kimseye doğruyu konuşmaz onlar. Yalan konuşur mu? Konuşur yine ona. Ama hüddamdan korktuğu kadar hiçbir şeyden korkmuyor onlar. Yani Allah'tan korkuyorlar da tabii. Yani demek istediğim şu: göz perdesi açık olan insan onu karşısında korkutabiliyor. Ama sen korkarsan o seni yer yani. Böyle var ya. Of. Sana yapıştı mı bırakmaz seni yani. Hele sen korkuyu daha çok arttırdın mı o daha çok yapışıyor sana. Öyle bir şey işte o yaratık. Evet, var öyle şeyler. Abi kanalda videolarımda var. Videolarımı izleyip bakabilirsiniz ne çıkarırız. Yani bunların eski midirler, değil midirler? Ya da yani az çok gözünüz görüyor da, gören göz duyan kulaktan iyidir derler. Gözün gördüğü yani o kadar eski malzemeyi ben nasıl eski diyeyim de oraya da çıkarayım. Yani farklı yerlerde belki görebilirsin ama ben de öyle bir şey göremezsin. Ben Almanya'da resmi olarak bu işlerin üzerindeyim. Abi videolarını izliyorum. Bulduğun herhangi bir objeye ortalama kaç TL euro bazında ediyor? Abi şimdi dönemine göre değişiyor. Şimdi bir tane para, şöyle söyleyeyim. Tek bir tane para, e, yani Türk parası olarak söylesem 1 milyon liraya da gider. 1,5 milyon liraya da. Tek bir tane para bak. E,
mücevherlerle bulunan 1,5-2 milyon gibi gidebilir. Çok büyük rakamları da isteyenler oluyor. Tarihe göre de değişiyor yani. Paha biçilemeyenler de var. Bunların çoğu da hep müzelerde sergileniyor. Zaten paha biçilemeyen eğer bir hazine bulduğun zaman benden sana tavsiye. Bak bu aklınızda olsun. Müzeyle beraber anlaş. De ki bana ömür boyunca maaşa bağlayın. Bunun üzerinden müze ne kadar gelir elde ederse bana belli bir payını verin. Müzede dursun, sağlam dursun. Ben bunu alıp da başıma bela etmeyeyim. De otur abi, keyfine bak, al hemen güzel bir yerden yazlığını. Otur aşağı abi, paran gelsin, otur ye iç. Yine de çalış ama yani. Boşta durma. Teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Saçma sapan sorular sormayın demiş Hüseyin Askan. Abi sorsunlar, sorun değil. Kötü, iyi, ben her yorumu okuyorum abi. Yani kötü yorum yazan kendinden sorumludur. Biz her şeyi okuyan. Çünkü abi her şeyi insan içinden geldiği şekilde bana yazabilir. Bana kötü de diyebilir, iyi de diyebilir, beni tanımayabilir, beni bilmeyebilir, beni takip etmeyebilir. Benim nasıl bir kişiliğe sahip olduğumu bilmeyebilir. Dış görünüşle yargılamamak lazım insanları. Biraz dinleyip, bilgi edinip, bu benim kafamdaki değil abi, bu adam benim kafama uygun değil deyip gidebilirsin. Yani iyi olan herkesi kimse sevecek diye bir şey yok. Ya da herkes birbirini sevecek ya da iyi veya kötü ayırmak konu değil. Yani herkes birbirini sevecek diye bir şey değil. Çünkü her insan birbirini sevmeyebilir. Türkiye'de bulsak başımıza bela olur mu? Abi Türkiye'de herhangi bir şey bulduğun zaman tek özellikle söylediğim şey şu. Hemen abi jandarmayı arıyorsun. Jandarmaya diyorsun ki herhangi bir tarihi eserle beraber buldum. Bunu zapt altına aldırmak istiyorum. Yani onlar geliyor, olay yerini inceliyor. Yani olay yeri dedim, kazınan yeri inceliyor. Rapor tutuluyor ve bu raporla beraber de müze müdürlüğünden beraber bir iletişime geçiliyor. Ama bu konuları bilmeyerek, yanlışlıkla beraber ya da bilerek satmaya kalkanlar ya da el altından kara borsada götürmeye çalışanlar ya da herhangi bir, yani bunu devletle değil de devlet dışı kurumlarla beraber ya da devlet kurum demeyeyim de devlet dışı varlıklarla beraber araya girip kara borsa üzerinden satarken yakalandığın zaman vay haline abi. Giresun'un fındık bahçemizde büyük bir taş var işaretli. Üzerinde ne işareti var? Onu görmek lazım. Abi Define Macerası 61 benim resmi kullandığım Instagram adresimdir. Oraya gönderebilirsiniz. Bazen oturduğum zaman çay kahve içerken abi ben 1 saat 2 saat yorumları okuyorum. Sabahları özellikle kahve içerken rutinim halindedir. Ben bunu her zaman yaparım sabahları. Kahvaltıdan sonra kahvemi içerken abi televizyonun karşısında yorumlar okurum. Ve bu yorumlarda ilgimi çekenlerden iletişime geçerim. Bunu çoğu takipçim de bilir. Yardım ederim. Yardım edip de buldurduğumuzda çok insanlar olmuştur. Hepsine selam olsun. Bizim Trabzon'daki hazineyi gel de bulalım. Abi geliriz. İnşallah geldiğimiz zaman Instagram üzerinden bizi takip edin. Bulunduğumuz yeri söylüyorum ve orada aramalar yaptığımı söylüyorum. Abi ne kadar yorum var takip edemiyorum. Kubaki'nin demir dışı menüsünü anlatır mısın? Abi metal eğer sinyal alırsan abi direkt yukarıda kırmızı olarak metal veriyor. Metalin altında ne vardı ya onda? Dur yukarısını onun benim görmem lazım. Ne vardı yukarıda? Demir ve demir dışı abi. Demir olan yerlerde metal özelliği ve metalimsi olan malzemelerin çok olması. Demir dışı gösterilen yerlerde de abi demir dışında, yani bu demirin dışında alaşılmış. Mesela bu şu da olabilir. Mesela adam dedi ki abi dedektör aldık. Kola tenekesine tuttuk, altın diyor bize. Abi bunlar şimdi senin oraya tuttuğun, eğer ki sen onu demirin üzerine tutsaydın sana metal derdi. Sen şimdi onu kola tenekesinin üzerine tuttuğun zaman kola tenekesinde ne var abi? Alüminyum alaşım var abi. Bu değerli olarak geçer. Bunu bilmeyen insanlar için söylüyorum. %25'in üstüdür o. Yani bu sayısal değerde %25'in üstüdür. Eğer %25'in üstüne çıkarsanız abi değer artıyor. Yani %50'ler, 70'ler, 80'ler altınlı güzel değerler demek. Ya kız bilmiyor demek ki yakışıyorum size. Yüz gönül göstereceğiniz makara yapıyorsunuz. Abi kimseyle beraber makara yapmayalım. Bak sordu, sorularını da güzel bir şekilde cevapladık. Bilmiyor olabilir insanlar. İnsanlar hazinenin ne olduğunu bilmeyebilir. İşaretin ne olduğunu bilmeyebilir. Tılsımın ne olduğunu bilmeyebilir. Define cinlerinin ne olduğunu bilmeyebilir. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır.
Biz de bildiğimiz kadarıyla elimizden geldiğince anlatıyoruz bunları ki hem sizleri de bilin. Yarın bir gün başınıza gelir, çarpılırsınız, bir şey olur. Deli oldum deyip de hastaneye yatırmayın kendinizi yani. Demek istediğim bu. Kubu kabartma işaret var. Yılan işareti sana tılsımız ettirir. Foto atacağım. At abi bakalım Hüseyin abi. Abi her şeyi söylemek zorundasınız. Bu işlerde yani bak şöyle bir şey. Ben mesela eskiden abonelerime şunu anlatmaya çekiniyordum. Utanıyordum mesela. Gusül abdestinizle beraber gidin. Abi gusül abdesti ne demektir? Belli akıllı başında insanların ilişki sonrası alabileceği abdest demektir. Bu abdest yani sonuçta bildiğiniz şeydir. Bunu da buradan anlatmaya gerek yok. Abdestsiz şekilde bazı yerlere gitmeyen aramaya. Özellikle bunlar abdestsiz insanlara gelip çok şekilde bulaşabilirler. Abdest almayıp ben bu hani dinde değilim abi dine inanmıyorum dersen o senin için farklı bir model olur. Çünkü dünya üzerinde bildiğimiz ilimlerden, bildiğimiz mezheplerin haricinde değişik dünyalar da var. Yani bunları bilmediğin zaman sorunlar yaşayabilirsin. Bazısı der ben şeytana inanırım. Hristiyan olan vardır. Hristiyanlık şeysine inanan vardır. Katolikler vardır. Yahudişler yani Yahudi şeyleri vardır. Yani kitaplarda olan bütün dinlerin hepsinde her şey var abi. Özellikle Tevrat'ta zaten çok var. Tevrat ben her zaman okuyup da şaşırdığım bir kitap. Yani ben bu 4 kitabın Türkçe meallerini bilmeyen insanlar aslında okursalar çok şeyler edinmiş olurlar. Bilgiler halinde edinmiş olurlar. Ama bunların çoğuna kafayı takmamak lazım. Eğer bunların çoğuna zaten kafayı takarsan biraz sıyırıysın abi. Çünkü rahmetli Yaşar Nuri Öztürk hocamızın dediği gibi abi bilmeyen insana diye ben oradaki varlığı göstersem diye gözleri bu kadar olur diye ağzı bu kadar olur. O an ölür diyor o insan. Dünyada göremeyeceğin nasıl bir korkuyu onun gözünde görüyorsun ki o kadar çok korkarsın. Bir de bayılıp gidiyor adam bazısının o anında kalbi durup ölüyor adam yani. Bunlar var arkadaşlar. Bunları bilmemek ayıp değil. Ben bunları gusül abdesti olur, din meselesi konuları olur. Dil, din, ırk konularına ben kanalımda hiçbir zaman şey yapmadım. Kimseye de yaptırmam. Direkt kanaldan engeller gönderirim yani. Kimse kimsenin dinine, diline, ırkına hiçbir şekilde konuşamaz abi. Herkese saygı duymak lazım. Evet abi aynı şekilde onları da anlattık. Abi tek tek yapmak için geçerli değil. Türkiye Cumhuriyeti'nde benim bildiğim kadarıyla 50 santime kadar. Almanya'da da öyle şu anda. 50 santime kadar yüzeysel aramalar serbest. Yapabilirsin. Sonuçta ben bu dedektörü satın alıyorum da abi. Dedektörü satın alıp da ne yapacağım? Abi videolara bakabilirsin. İzleyebilirsin oradan. Ne bulduk, ne yaptık, ne yaptık. Abi biz köyümüzdeki yere gittik. 3 tane ne olacağı söyledi ve gidip oradaki hazineyi almak için istiyorum ama lazım olan hangi duaları okumam lazım. Abi dualarla beraber bak çoğu şey olacak iş değil. Ben bunu buradan size söyleyeyim. Eğer sen dualarla beraber gidip bu işleri yapmaya kalkarsan ben kendimden örnek vereyim. 5 vakit namaz kılmayı bilirim. Vücudumda dövmeler var. Dışarıdan biraz tuhaf bir insan olarak görünürüm ama biliyorum. Müslümanlığın verdiği emirlerin hepsini yerine getiriyorum mu? Yani çoğu insan gibi tabii yerine getiremiyorum ama biliyorum. Bilmek ayıp değil. Bilmek ayıp değil. Ama ben o kadar duayı bildiğim halde çarpıldıysam abi profesyonel olmadığın şekilde tavsiye etmem sana da. Bak demek istediğimi çok iyi şekilde anla. Ben o kadar dualarını bildiğim halde çarpıldım bir kere. O da benim hatam. Niye benim hatam? Çünkü korktuğum yerde gittim ağacın arkasını işedim. Abi ondan sonra da çarpıldım. Duaları bildiğim halde kurtulamadım yani. Ben o günden sonra 30 gün boyunca dualar, ritüeller bilmem neler yaptım ama kurtulamadım. Ama ondan sonraki hocam bizi kurtardı. Allah razı olsun. O da rahmetli oldu şimdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Evet. Abi değişik şeyler. Yani bu işlerin içerisinde bak korktuğun zaman her şeyi başka bir şeye benzetebiliyorsun. İnsan yüzüne benzetebilirsin. Çünkü insan korktuğu zaman en uymadık bir şeyi bir şeye benzetebilir.
Hiç çarpıldığın oldu mu? Ben kaç kere? 4 kere falan çarpıldım ben. İlk çarpıldığımda çok kötü oldum. O zamanlar ne yapacağımı bilmediğim için, nasıl bir yol izleyeceğimi bilmediğim için çok kötü durumlar yaşadım. Bu durumların çoğunda şu oldu. Kimseyle irtibat kuramama, insanlardan uzaklaşma, odaya kendini böyle kitleyip kendini dinleme, kafanı böyle içinde yoğunlaştırma. Zaten bu seni delirtiyor. Yani yavaş 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 seni delirtiyor ve bu işin içinden çıkmaz hale geliyor. Ki belli bir zamandan sonra da zaten elleri aşağı indirdin. Artık teslim oluyorum ya da elleri yukarı kaldırdın, artık teslim oluyorum sana dediğin anda o sana istediği her şeyi yaptırıyor. ...400 metre yeraltı görüntüleme yaptı Türk firması. Abi 400 metre lamba göstermiyor doğru düzgün. Abi tuttuğum sarı lamba buradan 400 metre göstermiyor. Yeraltı görüntüleme 400 metre mi gösteriyor? Abi arama yaptık, yakalandık. Abi yakalandın. Yani şimdi şöyle bir şey var. Yaptığın aramalarda biraz sıkıntı olabilir. 71 doğumlu 97'de gidiyorum 2017. Allah tekrarını yaşatmasın. Allah tekrarını yaşatmasın. Yani bunlar işte bilmeyen insanlar için. Aleykümselam, yayına katılan arkadaşlar hoş geldiniz. Yayını beğenmeyi unutmayın. Konu eğer define ise abi, bak ben mesela kimseye fazla güvenmem. Yanımda fazla kimseyi getirmem. Getirdiğim insanların çoğu da kendi şeylerinin uğruna çarpıldı. Ben bir tane kameramanla anlaştım. Dedim abi gel vereyim sana ne istiyorsan. Kameralan sadece beni çek abi. Başka hiçbir şey yapma. Kazımayı ben yapacağım. Her şeyi ben yapacağım. Çarpıldı adam, anasını satayım. Bir de onunla uğraştım birkaç sefer. Yani böyle birkaç zaman videolarda bazen şey olduk. Gidemedik bazı yerlere. Videolar hazırlanamadı. Ondan uğraştık derken onu da çok şükür düzelttik. Şu anda bizden beraber çalışıyor yine. Yani ayrılmadık arkadaşımızı kendimizden. Hala benim ekibimdedir. Abi geçmiş olsun, yani benim o konuda var abi, var. Yaşıyoruz da abi, mecbur yaşıyoruz burada. A2'nin ayrımında her şey var, ayrım. Evet, A2'de ayrım var. Ayrım şöyle var. Demir ve demir dışı olarak ayrım yapabiliyorsun. Demir dışına eğer ki bak, sen dedektörü eğer ki orada tutarken sen demir dışında eğer gösteriyorsa onu, oradaki sayısal değeri kontrol et. Bak orada sen şey veriyor ya orada. Onlara bak orada. Yani aralık ne derinlikte. Çünkü zaten vurduğu zaman yukarı doğru değerlilik opsiyonu çıkıyor o zaman. Sadece sayısal değeri yok oranın. Oradaki işareti. Aleykümselam abi, yayına katılan herkesten aleykümselam diyorum. Ben yorumları geç okuyorum, biraz geriden geliyorum. Vallahi bilmiyorum, herkes işine bakıyor. Biz gereken yerlere gereken şeyleri söyledik. Konuştuk. Ve herkes işinde gücünde. Abi benim kitap çıkarmayı düşünmüyor musun? Define kitabı. Ya şöyle söyleyeyim. Ben bir tane, şimdi şöyle bak. Ben aşağı yukarı 10 yıldır bu define macerasının içindeyim. Ben Türkiye'de çoğunlukla gezdim. Türkiye'de dağlarda çok gezmeyi severdim. Ee, Yapılan şeyler yapıldı ve hayat güzel bir şeye geçti. Hayatın güzel bir duruma zaten geçebilmesi için bazı şeyleri yaşamanız lazım ve ben bu şeylerin çoğunu yaşadım. Ben bu yaşadığım şeylerin hepsini bilgi olarak anlatmaya çalışayım ve bilgi olarak söylemeye çalışayım dersem gerçekten de kitap yazsam olur. Ama aklımda şu var. Aklımda şu var. Türkiye'nin bir yerinde, herhangi bir yerinde ya da 3 yerinde bir kitap yazarak o 3 tane definenin yerini söyleyeceğim ve onların şeysini anlatacağım. Yani oradaki şifreleri çözen insanlar gidip onları çözebilsin, alabilsin. Alacakları malzemeler de büyük paralar. Yani biz onu belki oraya hazine olarak değil, para olarak koyarız. Belki oranın koordinatını söyleriz.
Aramak isteyen arkadaşlara koordinatı veririz. Gider bakarlar, bulabilenleri ben her yıl gidip kontrol edeceğim. Bulunursa hayırlı uğurlu olsun. Bulunmazsa her sene bakacağım. Tek tek yapıyorum. Abi ben tek tekçilikten bu işe başladım. Yani şöyle söyleyeyim. Bu işin yani çoğu işte söylerler mesela. Eğer ki çıraklığını yapmadığın bir işin ustası olamazsın. Abi ben çıraklığa tek tekten başladım. Tek tek para ayırarak başladım. Ben o paraları inceleyerek tarihi öğrendim. Ben o bulduğum paraların, koleksiyon paralarının, yani benim de kendime özel koleksiyonum var. Ben mesela çok iyi bir koleksiyonerim. Koleksiyonumun çoğunu ben mesela eskiden paylaşıyordum insanlarla beraber. Ne şekilde koleksiyonlarım var. Bulduğum hazinelerin içerisinde en değerlileri ne. Bunların hepsini sizlerle beraber de paylaşırım, gösteririm. Önemli olan güzel şeyler. Defineyi alırken eline birden kan benzeri bir şey sıçradı. Orada bırakmalı mı? Ne işaret eder? Abi defineyi alırken eline bir şey sıçrar mı? Hayvan sıçrayabilir. Hayvan olur. Başka bir şey olur mu? Olamaz. Kan benzeri bir şey sıçradı. Abi kan benzeri şeyler çoğunlukla böyle küplerin falan içinde oluyor. Ama kan benzeri şeyi fazla sıçrayabileceğini fazla düşünmüyorum. Ama şunu gördüm. Ben kazıdığım bir bölgede abi yukarıda yapraklara yukarıdan kırmızı bir toz olarak geliyor bu toprak. Yaprakların üstüne konuyor ve yaprakların üstünden böyle damlalar halinde kayaların üzerinde kanlar görmüşlüğüm var. Ama biz onun metafizik uzmanlarından beraber konuştuk. Hani ne olabilir, neye işaret olabilir? Ona işaret ettiler. Yağmur damlalarından damlayıp kan şeklinde işaretleri bırakıyor. Onları zamanında insanların çoğu boya yapabilmek için yapraklardan böyle sıyırarak toplardılar. Tabi o zamanlar boya şeyleri yoktu. Kaç kişilik ekibim var? Kubilay, para maaş veriyor musun? Abi benim ekibim şöyle. Benim videolarımı hazırlarlar. Sosyal medyadaki videolarımın çoğunu hazırlarlar. Yani o şekilde masa başında çalışan 3-4 tane arkadaşım var. Onların maaşlarını ben kendim veririm abi. Yani ben kimseye bulduğum hazineden ya da kazıdığım şeylerden kimseye pay vermiyorum. Devlet hariç. Ya da kazı yaptığım yerdeki şeyler abi. Yılan, cinler, yallah kış. Aynen öyle. Sesleri duydun mu reis? Ya ses ormanda ister istemez duyuyorsun. Çünkü ormanda yürüdüğün yerler var. Yürüyen hayvanlar var. Rüzgar sesleri var. Şimdi bunların hepsini karıştırabiliyorsun. Bunların hepsinden beraber bir şey alabiliyorsun. Ne bileyim yani böyle hani e, ben çok oldu mesela bende kazırken arkamdan koşma sesleri ya da herhangi bir şeyler. Yani o şekilde sesler duydum. Abi samimiyetine hayranım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Elimizden geldiği kadar mert, güzel bir şekilde olanı anlatmaya çalışıyoruz yani. Herhangi bir şey yok. Abi kaç gündür? 2 gündür, 3 gündür. Dün herhalde arkadaşlarımız bir tane videoyu paylaşmışlar. Ee, Ben böyle dağda bayırda geziyorum, arıyorum. Bazı yerlerde mola veriyorum. Yanımda bazen bir şeyleri getiririm. Bazen kamp yapıyorum. Şimdi birazdan hava kararacak. Bilmiyorum, zaten ormanlık bir alanın kenarındayım. Belki kamp kurarım. Belki şey yaparım. Arabamda zaten her şeyim var. Bütün elektrik donanımına kadar her şeyim var. Yatabileceğim, yiyebileceğim, şey yapabileceğim her şeyim var yani. Ee, Bakalım inşallah ilerleyen dönemlerde bunlar hakkında düşüncelerimiz var. Arkadaşlarımızla beraber arada oturup toplantılar yapıyoruz. Bunları da söylüyorlar bana. Kubani yaz, biz onları düze geçeriz. Benim defterim var. 2-3 tane defterim var benim. Hatta bunların tarihleri vardır. 2015'ten 2025'e kadar bütün defterlerimde ben yazarım. Ben yazmayı çok severim. Yazmayı severim derken böyle alacağım, vereceğim ya da yapacağım şeyler, hani ileriye dönük bilgilerim ya da 2-3 ay sonra böyle planım nedir, onları yapmayı yazarım ben böyle. Onları arada sırada açıp okurum ben. Arkadaşlar da diyor şimdi bu kitap yaz ama kitabın konusu ne olacak? Ama aklımda var. Türkiye'nin bir yerine güzel bir kutunun içinde iyi bir hazineyi koyup koordinatlarını paylaşıp o kitapta da şifrelerini söyleyip nerelerde bulabileceğini söyleyeceğim. Türkiye'nin 3 tane yerine koyacağım bunu.
O 3 tane yerinde bu şu anda benim düşüncemdir. Bunun üstüne zaten yapacak olan varsa yani telif hakları benimdir. Hiçbir şeyini zaten şey yapmam. Ama yapmak isteyenler yapabilir. Aleykümselam abi, yayına hoş geldin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Dürüstlük her zaman iyidir ya. Biz elimizden geldiği kadar yardım etmeye de çalışıyoruz. Abi cevaplarsan çok sevinirim. Makinem 4 ayrı modda ses verdi. Bahsettiğim kasa önünde örülü bir kayanın üstünde tas vardı. Ayarlanır sinyal. Boş diyor. Bildiğim kadarıyla kutu şeklinde örülü koca bir kaya. Eğer orada örülmüşse küçük bir oda olabilir. Hani eğer ki kaya bütün halindeyse orada hiçbir şey yapma. Kullandığın cihaz ne? Üstadım çubuk ile çizim yaptığımda oda mezar çiziyorum. Kazıyorum, hiçbir şey yok. Kullandığın ne? Neyle beraber çizim yapıyorsun? Boş çıktı. Ya işte o biraz sıkıntılı olabilir. Ne yapmam lazım? Zilli sinyal hala var. Malzeme yok. Ya bazı yerlerde mesela bazı şey var. Yerler var. Şimdi kullanılan malzemelerde, kullandığınız dedektörlerde mineral olasılığının yüksek olduğu için minerale de değerli ya da değersiz sinyal alabilirsiniz. Ben mesela A2'de şimdiye kadar herhangi bir parazitlenme, herhangi bir parazit oluşumu, herhangi bir mesela yüksek gerilim hattının altında çalışacağım zaman bir sinyal kaybolması ya da herhangi bir şey şimdiye kadar yaşamadım. Ama bazı metal dedektörlerde bunları var. Bunlara tavsiye etmem. Yani çünkü kullanacağınız metal dedektör sizin için çok önemlidir. Yani yeraltı görüntüleme sağ elin, diğeri sol elin olabilir. Ulan hava kararmaya başladı ya. Türkiye'de hava karanlık değil mi? Simplex. Abi bilmiyorum. Ben o makineyi hiç kullanmadım ama kullananlarda şunu çok gördüm. Yani tek parada bile çok parazitlenme yapabiliyormuş. Böyle şeylere inanmam ama sesler, adrenalin falan oluyor. Yoksa gerçekten böyle şeyler var mı? Reis ben diyor bak. Birinci yok ismi arkadaşımız. Reis diyor ben agnostiyim ve pek böyle şeylere inanmam. Yani sesler, adrenalin falan oluyor. Yoksa gerçekten öyle şeyler var mı? Ya şöyle söyleyeyim. İlk zamanlarda tabii çoğu insan bilmediği zaman bazı şeylere inanç bilmiyorum. Yani görmeden inanmak olabilir mi? Ya da şimdi biz görmeden Allah'ı seviyoruz. Allah'a biz iman ediyoruz. Ama sen eğer ki dış harf yani 3 harflerle bu konulara giriyorsan var. Yani bunu açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Onu da söylemiş olayım sana. Abi cevap verir misin? Taşın üstünde ördek var. Abi hiç görmedim şimdiye kadar. Yani ördeğe hiç denk gelmedim. Hocam selamun aleyküm, bir kayada daire var. Yana vurulmuş 8 adet murç izi var. Buranın girişini bulamadım. Önerim var mı? Girişin oranın bakabilmen için oraya güneş nereden doğuyor? Güneş nereden doğup ona vuruyor. Eğer ki o yan yana olarak dediğin yuvarlak varsa, benim şimdi anladığım senin yazdığından, yuvarlak bir şekilde açılmış bir yer varsa güneşin doğduğu yeri oraya bakman lazım. Ne taraftan doğuyor, nereye vuruyor? GR3 canlı taramada boyuntur kaç santimden alıyor? Abi GR3 canlı taramada biz aşağı yukarı 1 metreye yakın bir şey aldığımız vardı. Canlı taramada. Yani bu canlı taramada yani GR3'ten metal dedektör modu olarak geçiyor. Ama A2 serisinde normal dedektörlerde küçük başlık, büyük başlık 3 tane başlık var onda. O 3 başlıkla beraber de yani ben orta boyu kullanıyorum. Şu ana kadar en orta boyumu kullanırım, büyük boyumu kullanırım ben. En küçük 1 2 en büyük boyu kullanıyorum abi. En büyük boyunu kullanıyorum şeyin. A2'nin de en büyük modelinde, büyük başlığında 1.2'ye kadar bir demlik büyüklüğünde bir şey çıkardık. Abi ben yavaş yavaş keserim. Kurayım oraya bir çadır. Kurayım bir çadır, yakayım orada bir ateş. Bir de bir çay demleyeyim. İnşallah öyle bir zamanda da güzel bir canlı yayın yaparız sizle beraber ya. Cin arkadaşım var, sevgilim. Var öyle insanlar var ya. Öyle insanların çoğu var. Özellikle kızlara daha çok bulaşır onlar. Eğer erkeksen seninle uğraşmazlar. Öyle söyleyeyim. Ya şöyle, erkeklere de bulaşanlar var. O rüyada çok
uğraşır onunla beraber. Bir de uyur gezer yapar. Uyur gezer yaptıktan sonra bir de bir ayrılırsın, bakarsın yemek yiyorsun mutfakta. Abi yayınıma katıldığınız için teşekkür ederim. Ben inşallah bu yayınları devam ettireceğim. Şu an 80 dakika oldu. Yayınları devam ettiririz. Define ustası, Define macerası 61 Instagram adresi. Oradan beni takip etmeyi unutmayın. Orada bir de oluşturulmuş bir tane kanal var. Kanala bakabilir miyiz diye. Oradan bir kanal var. Kanala tıklayın. Define ustasına katıl diye. Ücretsiz bir şekilde katılıyorsunuz orada. Özellikle ilk paylaştığım şeyler oraya geliyor. İlk paylaşacağım şeyler orada paylaşıyorum. Ve orayı takip edebilirsiniz. Şu anda 134 katılım var orada. Oradan da şey yapabilirsiniz. YouTube'daki katılıp para ödemenize gerek yok orada. Herhangi bir para da ödemiyorsunuz. Sadece katılıyorsunuz arkadaşlar oraya. Şaka şaka. Ama biraz sıkıntılı. Milli Piyango'dan izin alabildim mi? Ya Milli Piyango'dan bizi çekiliş yaptık diye şey yaptılar. Ben ondan sonra onu düzelttim. Ben hani Türkiye'de olmadığımı söyledim. Türkiye'den beni mahkemeye vermişler orada. Onları da ilerleyen yayınlarda anlatırım Murat İkmen. Onu bana hatırlattır, bir de söyleyeyim onu da ne yaptık onu. Ama çekilişlerimiz devam ediyor. Yayın için ben de teşekkür ederim. Ben çoğunlukla soruyorum. Konularımız ne olsun, ne anlatalım, ne üzerine bilgilerimiz olsun, sohbetlerimiz olsun. Böyle uzun sohbetler, 1 saatlik, 1,5 saatlik sohbetler yapacağız. Arada sırada yayın yapmadan 1 saat öncesinden oraya ben yazılar atıyorum. Bazı arkadaşlarımız, şu anda burada kalanların çoğu çayını kahvesini almış. Güzel bir şekilde sohbetimize katılmış. Sohbete katılanların hepsine de ben buradan teşekkür ediyorum. Ben hava yavaş yavaş kararıyor. Çadırı kurayım. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Nasibiniz bol olsun. Daha güzel şeyler, daha güzel şeyler sizlerin olsun arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum sizlere.